Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Kia Niro. 2016 yılında düşük yakıt tüketimiyle Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başaran Niro, tamamen yenilenen ikinci nesliyle bizlerle. Baştan sona değişen dış tasarımı, Guinness Rekorlar kitabına girmesini sağlayan hibrit motoru ve bilmeniz gereken tüm detayları kendi tarzımızda öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. İlk kez 2016 yılında Stonic ve Sportage'ın arasında bir yerlere konumlandırılan Niro, hibrit motoruyla ön plana çıkmayı başardı. Hyundai Kia ortak platformu üzerinde Ioniq ile birlikte üretilen Niro, kompakt crossover C segmentinde yer alıyor. Kasım 2021'de ikinci nesli tanıtılan Niro, daha önceki nesliyle arasındaki farkı hem tasarım hem de teknoloji anlamında bir hayli açıyor. Yeni Kia Niro'ya önden baktığımızda önceki nesline göre tamamen değişen bir tasarımla karşılaşıyoruz. Klasik tasarımdan uzak, farların ön tampon üzerine yedirildiği ön tarafta LED gündüz farlarıyla bakışlarda ciddiyete sahip olunuyor. Üst tarafta boydan boya uzanan krom çıta ise bu tasarımı tamamlayan öğeler arasında yer alıyor. Ortasında büyük bir havalandırma ızgarasına yer verilen ön tarafta gövde rengi dahil olmak üzere 3 farklı renk kullanılması hareketli bir tasarım yaratmış. Tasarımı bütünüyle değerlendirdiğimizde alışılmışın dışında olup kabul edilebilir olan bu tasarıma yıldızlı bir artı puan veriyorum. Yeni Kia Niro'nun sıra dışı olmak isteyenlerin çok beğeneceği profil tasarımını gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni Kia Niro ile önceki neslinin profil tasarımlarını karşılaştırdığımızda tasarımın genelinde olduğu gibi burada da herhangi bir benzerlik göremiyoruz. İlk dikkati çeken C sütunu üzerindeki piyano siyahı rengine boyalı parça, onun hibrit motora sahip olduğuna bir gönderme yapıyor. Tasarım anlamında herkesin kabul edebileceğini düşünmediğim bu parça, Niro'yu sıra dışı yapmayı başarmış. Buna ek olarak ön tampondan gelip teker üstlerinden arka kapı ortasına uzanan parça da yeni Niro'nun crossover kimliğine gönderme yapıyor. Cam yükseklikleri konusunda makyaj öncesiyle arasında bir değişimin olmadığı profilde en büyük farkı jantlar yaşıyor. Habanero konseptinden ilham alınan tasarımıyla 18 inç boyutundaki jantlar yeni Niro'nun profilini tamamlıyor. Yeni Kia Niro'nun çarpıcı tasarımıyla sizi de çarpacak arka tasarımında bizi nasıl detaylar bekliyor? Yeni Kia Niro'nun arka tasarımını önceki nesliyle kıyasladığımızda mini Clubman çakması tasarımdan boyonvari bir tasarıma geçiş yapıldığını görüyoruz. Klasik stop anlayışından bir hayli uzak olan bu tasarım sayesinde yeni Niro ile trafikte ilerlerken dikkatleri üzerine çekmeniz işten bile değil. C sütununa yakın olan bu stopların arasında yumuşak hatlarıyla şık bir bagaj kapağı bulunuyor. Üzerinde Kia'nın yeni logosu ve sivilce misali geri görüş kamerası bulunuyor. Sol alt köşede ise Niro yazısına yer verilmiş. Tampona indiğimizde stoplara sığmayan sinyal ve geri farlarının şık bir hareketle tasarıma nasıl entegre edildiğine şahit oluyoruz. Buna ek olarak üzerinde egzoz çıkışı bulunmayan tamponda karizmatik difüzör detayı eklenmiş. Yeni Niro boyutlarıyla önceki nesline göre farkını ortaya koyuyor. Yeni Niro 4420 mm ile önceki nesline göre 65 mm daha uzun, 1825 mm ile önceki nesline göre 20 mm daha geniş ve 1545 mm ile önceki nesliyle aynı yükseklikte değerler sunuyor. Dingil uzunluğunda ise 2720 mm ile önceki nesline göre 20 mm daha uzun boyutuyla iç mekan hacmi konusunda bize ipucu veriyor. İç mekan demişken yeni Kia Niro'nun açık ara en beğendiğim iç tasarımında bizi neler bekliyor? Hep birlikte öğrenelim. Yeni Niro'nun kabinine geçer geçmez bizi bir bütün halinde önümüze sunulan yekpare bir tasarım karşılıyor. Hem sadeliğe hem de geleceğe ayak uyduran bu tasarıma artı puanımı daha ilk anda vermek istiyorum. Yeni Niro'nun sürücü koltuğuna oturduğunuzda sizi Kia'nın yeni direksiyon simidi karşılıyor. Tasarımıyla beni geçmişe götüren bu iki kollu direksiyon simidi üzerindeki özellik tuşları sayesinde araçla ilgili tüm ayarlara erişebiliyorsunuz.
Bu şık direksiyon simidinin hemen arkasında 10.25 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı bulunuyor. Renkleri, teması ve ekran çözünürlüğüyle gayet başarılı bulduğum bir dijital göstergenin hemen yanında yine 10.25 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Kia'nın tüm yeni modellerinde kullanılan bu ekran üzerinden tüm hayallerinizi yapabileceğiniz gibi Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliklerine de erişebileceksiniz. Ön konsolun yolcu kısmına doğru uzanan ambiyans aydınlatma ve piyano siyahı trim parçaları ise oldukça şık gözüküyor. Bu entegre ekranın altına doğru indiğimizde bizi dokunmatik klima ve multimedya kontrol ünitesi karşıladı. Onların hemen altında ise yeni Niro ile bağlantıda kalmanızı sağlayacak 12 volt soket girişiyle USB-A ve USB-C girişleri bulunuyor. Kablosuz şarj pedi olarak da satın alınabilen saklama gözü ise orta konsol üzerinde işlevselliğiyle ön plana çıkıyor. Orta konsol üzerine geldiğimizde ise yine açık ara en beğendiğim tasarımlardan birine şahit oluyoruz. Start tuşu, koltuk ısıtma tuşları ve dairesel formuyla vites seçim kumandası orta konsolun üzerini dolduruyor. Onun devamında ise hem 2 adet bardaklık hem de büyükçe bir saklama alanı olabilen göz ve kol dayama bulunuyor. İç mekanın tamamında PET ve geri dönüşümden elde edilen plastik ve türev maddeler kullanılmış. Yeni Kia Niro'nun koltukları da en az kendisi kadar şık ve konforlu gözüküyor. Özellikle sıra dışı başlık tasarımıyla dikkatimi çeken ön koltuklar benden tam yıldızlı bir artı puan almayı başardı. Yeni Niro'nun arka koltuklarına geçtiğimizde ise yanal ve baldır desteklerinden yoksun geniş ve yayvan tasarımla karşılaşıyoruz. Arka yolcuların konforu için orta konsol üzerinde havalandırma çıkışlarına yer veren Kia, USB bağlantı noktalarını ön koltuk arkalarında konumlandırmış. Yeni Kia Niro'nun bagaj kapağının altında ise 645 litre gibi ciddi bir bagaj hacmi sunuluyor. Yeni Kia Niro'dan en fazla verimi almanızı sağlayacak gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Kia Niro'da ADAS uyumlu güvenlik özelliklerine sahip olacaksınız. Bir önceki neslinde 4 yıldız alan Niro yeni nesliyle 5 yıldızı kapmayı istiyor. Sahip olduğu güvenlik özellikleri arasında önden çarpışma önleyici FCA, şeritte tutma asistanı LKA, şerit takip asistanı LFA, yeni Niro ile seyahat ederken direksiyon başında tehlikeli bir pozisyonla karşı karşıya kalınacağı anlaşılınca hem direksiyona hem de frene müdahale eden sürücü uyarı sistemi DAW, park yerinden çıkarken kör noktanızdan bir araç geliyorsa gazı kesen kör nokta çarpışma önleyici BCA ve çok daha fazla özelliğe yeni Kia Niro'da sahip olacaksınız. Şimdi gelin yeni Kia Niro'da bulunarak onun rekorlar kitabına girmesini sağlayan motor ve şanzıman detaylarını hep birlikte öğrenelim. Yeni Kia Niro'da ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösteren 3 farklı motor seçeneği sunuluyor. İlk sırada bulunan 1.6 litrelik benzinli motora eşlik eden 32 kW'lık elektrikli HEV motorun birleşiminden 139 beygir güç, 265 Nm tork elde ediliyor. Bu motorun 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi yalnızca 4.4 litre. İkinci sırada ise 1.6 litrelik benzinli motorla 62 kW'lık PHEV elektrikli motorun birleşiminden ortaya çıkan 180 beygir güç, 265 Nm tork üreten plug-in hibrit motor yer alıyor. Tamamen elektrikli şekilde 53 kilometrelik menzil sunan bu motoru hızlı şarj ile 3 saatte tam olarak doldurabilirsiniz. Son sırada ise 64.8 kWh'lik bataryalarıyla tamamen elektrikli Niro bulunuyor. 201 beygir gücü ve anlık torkuyla güç konusunda sizi tatmin edecek Niro EV, DC şarjla %10'dan %80'e 45 dakikada şarj olabiliyor. Tam dolu bataryalarıyla da 400 km uzunluğunda menzil elde ediliyor. Yeni Kia Niro Avrupa'da çok yakın zamanda 26.000 eurodan başlayan fiyatıyla alıcılarını bulmayı bekliyor.
Yeni Kia Niro'nun baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Niro'yu hem tasarım hem de teknolojisiyle bir hayli beğendim. Tercih edilme konusunda da onu yollarda sıklıkla göreceğimizi düşünüyorum. Peki siz yeni Kia Niro hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Kia Niro hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.